أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان ما شاء الله كان. أعوذ بالله من كل شيطان إنس وجان. بسم الله الرحمن الرحيم. Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, kıymetli efendiler, Fıkh-ı Ekber'le ilgili keşif notlarımız devam ediyor. Yüce Allah bütün İslam alimlerine çok rahmet eylesin. İmam-ı Azam'ın Fıkh-ı Ekber'inden sizlere keşif notları vermeye devam ediyoruz. O kıymetli İslam'ın hizmetinde bulunan ömür boyu bir insanlık alemine ilim güneşi olarak parlayan İmam-ı Azam'a da Yüce Allah ebediyül ebed rahmet eylesin. Rahmetullahi aleyh ve aleyhim ecmain. Kıymetli efendiler, İmam-ı Azam şöyle buyurdular: haramı helal saymadıkça herhangi bir günah işlediği için Müslümana kafir diyemeyiz. Ondan iman ismini kaldıramayız. Ona gerçek manasıyla mümin deriz. Bir müminin kafir olmadan fasık, günahkar olması da caizdir. Çünkü günahsız insan yoktur. Fakat haramlara helal derse işte o zaman kişi küfre girer, mümin değildir. Haramı helal saymadıkça işte İmam-ı Azam insanların günahkar olabileceğini, müminlerin de günahkar olabileceğini söylediler. Ehl-i sünnetin görüşü budur. Haricilerin büyük günah işleyeni, mürtekibi kebireyi kafir saydıkları gibi biz günahkar mümine kafir diyemeyiz. Yani ehl-i sünnet inancında başta İmam-ı Azam, onun da yanında tabiinin önünde sahabiler, sahabinin de başında sevgili Peygamberimiz ve Yüce Allah'ın ortaya koyduğu Yüce İslam ve delillerinden ehl-i sünnet vel cemaat alimleri büyük veya küçük günah işleyen kimseye hiçbir zaman kafir dememişlerdir, kafir saymamışlardır. Ancak haram olduğu kesin olan
bir eğer haramı helal kabul ederse o zaman durum değişir. Kişi imandan çıkar, küfre girer. Fakat hariciler büyük günah işleyenlere kafir diyorlar. Hazreti Ali'ye de bunlar Hazreti Ali gibi cihanın en büyük Müslümanına, en değerli kahramanına ve Allame-i cihan olan Hazreti Ali'ye ve Hulefai Raşidin olan ve Ehl-i Beyt'ten olan Hazreti Ali'ye hariciler bu alçakça sıfatı isnat etmişlerdir. Hariciler Müslümanlara yakışmayan sıfatları yakıştırmışlardır. Hazreti Ali bunları Nehravan'da kılıçtan geçirmiştir. Fakat kesin delil ile sabit olan masiyeti yani haramı helal sayarsa o zaman kişi kafir olur. Hiçbir harama helal denmez. Helallara da haram denmez. Çünkü haramı helal saymak Allah ve Resulünü yalanlamaktır. Bir şeyin haram olmasını Yüce Allah ortaya koyar. Allah haram diyor, sen helal diyeceksin. O zaman işte ayakların kayar. Allah ve Resulünü yalanlamış olursun. Allah ve Resulü en doğruyu ortaya koyar. Ondan iman ismini kaldıramayız ve gerçek manasıyla mümin deriz denmek suretiyle şuna işaret edilmiştir ki her Müslüman hakiki mümin olarak isimlendirilir. Bu da gösteriyor ki iman ve İslam birdir. Kıymetliler, konu anlaşılmıştır. Harama helal diyenler kafir olurlar. Harama helal demedikçe insanlar mümin olarak günahları bulunur. Büyük veya küçük. Büyük veya küçük günahı var diye kimseye kafir denmez. Ancak haramlara helal da denmez. Fısk büyük günah işlemek suretiyle Allah'a taat yolundan çıkmak demektir. Yani fıskın sahibine fasık denir. Allah'a itaat yolundan çıkan insanlara da fasık denir. Efendim yine büyüklerimizden birisi şöyle diyor. Kebire, büyük günah, dünya ve ahiretteki ukubeti kesin delil ile bildirilen ve fahiş vasfı ile nitelendirilen livata, babasının nikahından geçenle nikah vesaire gibi günahlara denir. Yani büyük günahlara kebire denmektedir. Fahiş vasfı ile nitelendirilen günahlar. Şimdi Sadruş Şeria Ubeydullah bin Mes'ud el-Mahbubi, ölümü Hicri 747. Bu zat-ı muhterem bu konuya böyle de değinmiştir.
Mutezile mezhebi mensupları büyük günah işleyene fasık derler. Fakat bunlara göre fasık, ehl-i sünnetin görüşü gibi olmayıp ne kafir ne de mümindir Mutezile'ye göre. Yani bir insan büyük günah işlediyse o mümin de değildir, kafir de değildir derler. Bu Mutezile'nin kendi görüşü. Fasıka kafir de denemez, mümin de denemez derler. Bunlara göre fasıkın yeri iman ile küfür arasında bir menzildir. Mutezile'nin fasık için tayin ettiği yere el menziletü beynel menzileteyn denir. Evet, bu da Mutezile'nin kendine ait bir görüşüdür. Ehl-i sünnet bunları reddeder. Yine İmam-ı Azam şöyle der: mesler üzerine meshetmek sünnettir. Ramazan-ı Şerif gecelerinde teravih namazını kılmak da sünnettir. Mesler üzerine meshetmenin caiz oluşu meşhur sünnet ile sabittir. Bu bakımdan sünnet oluşunu inkar edenin imanından yani küfre girmesinden korkulur. İmanı tehlikeye gider. Çünkü bu haber mütevatır derecesine yakındır denmiştir. Kıymetliler, mütevatır konusunda da sizlere bir bilgi verelim. Mütevatır haber, yalan üzere birleşmelerini aklın kabul edemeyeceği bir topluluğun verdiği haber cinsidir. Meşhur ise tevatür derecesine ulaşamayan, her nesilde de ravisi en az 2 olan hadisi şerif türlerine de meşhur denmektedir. Mesler üzerine meshetmenin caiz olmadığına inananların kafir olmalarından korkarım. Bu konudaki haber ve eserler tevatür derecesindedir. Sözü İmam-ı Kerhi'ye aittir. Evet kıymetliler, İmam-ı Kerhi böyle demiştir. Çünkü İmam-ı Kerhi de çok kıymetli bir İslam alimidir. Yine Şeyh Ekmeleddin el-Baberti Şerh-u Vasiye'de buna değinmiş, hülasa sahibi de yine buna değinmişlerdir. İftiharuddin Tahir bin Ahmet el-Buhari, onun da eserinde bunları bulmak mümkündür. Kıymetli efendiler, hülasa el-Feteva sahibi der ki, El-Münteka'da şöyle anlatılmıştır. Ebu Hanife'ye bu hususta ehli sünnetin görüşü soruldu. O şöyle cevap verdi: biz Ebu Bekir'le Ömer'i üstün sayarız. Osman ile Ali'yi severiz. Mesler üzerine mesi caiz görür, iyi kötü her kişinin ardında da namaz kılarız. Hidayet eden Allah'tır Celle Celaluhu. Şimdi tabiinden Katade,
radıyallahu anh'ın sorusu üzerine rahmetullahi aleyh'in sorusu üzerine Ebu Hanife bu cevabı vermiştir. Hasan el-Basri rahmetullahi aleyh, ashab-ı kiramdan 70 kişiye yetiştim. Hepsi de mesler üzerine meshederlerdi der. Ebu Hanife gün gibi apaçık deliller elde etmedikçe meshin caiz olduğuna kanaat getirmedim demiştir. Yani bütün delilleri topladıktan sonra diyor, böyle söyledim diyor. Çok kıymetli ve muhterem efendiler, İster takva sahibi salih olsun, isterse günahkar olsun, her müminin arkasında namaz kılmak caizdir. Tabi bu asgari olanı söylüyor. Bir de bunun faziletli, ehliyetli olanları da kendi konusu içinde ayrı izah edilecektir. Çünkü günahsız insan olmaz. Yok, yeter ki imanında bir tehlike olmasın, ehli bid'at olmasın. İmanı mevcut olduğundan caiz olmasına rağmen facirin ardında namaz kılmak mekruhtur. İşte bak, burada asgariyi bildirdikten sonra burada ehli takva varken facirin ardında namaz kılmak mekruhtur. Mekruh oluşu da o kişinin dini emirlere ihtimam göstermemesinden, gereken önemi vermemesindendir. Peygamber Efendimiz buyurdular: takva sahibi, alim bir kimsenin ardında namaz kılan, peygamberlerden birinin ardında namaz kılmış gibidir. Peygamberlerden birinin ardında namaz kılan kimsenin küçük geçmiş günahları mağfiret olunur. İşte bak, fazilete de sevgili peygamberimizden gelen haberle değindi. Fıkh-ı Ekber buna da değindi. Sevgili dostlarımız, şimdi bu haberin kaynağında da Acluni Münavi'nin beyanlarına göre bu mealdeki hadislerin hepsinin ravisi Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tir demişlerdir. Yine Keşfül Hafa'da da, Feyzül Kadir'de de, Cami-ü Sair'de de mevcuttur. Yine İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh ne diyor bak, biz işlediği günahlar mümine zarar vermez demeyiz. Günahlar zarar verir. Günahkar mümin cehenneme girmeyeceğini de söyleyemeyiz. Dünyadan mümin olarak göçtükten sonra fasık bile olsa bir kimsenin cehennemde ebedi kalacağını da söyleyemeyiz. Çünkü imanla bu dünyadan göçerse cehennemde ebedi kalır diyemeyiz diyor İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh ve aleyhi mecmain. Şimdi burada mürciye mezhebi mümine günah zarar vermez diyor. Bak, bu da ehli sünnet tarafından mürciye batıl bir mezheptir, reddolunmuştur. İmam-ı Fahrettin Er-Razi
El-Erbaun adlı eserinde der ki, kafir olmayan fakat büyük günah işlemiş olan mürtekibi kebire kişi hakkında 3 görüş vardır. Büyük günah işleyenin ceza görmeyeceğini kesinlikle söyleyenler, bu görüşün sahibi Mukatil bin Süleyman ve Mürciye mezhebidir ki bu görüş ehl-i sünnet tarafından kabul edilmemiştir. Büyük günah işleyenler muhakkak ceza göreceklerdir diyenler ki, bunlar da Mutezile ile harici mezhebi mensuplarıdır. Ehl-i sünnet bunu da reddeder, bunları da. Ceza görmesi ve affedilmesi konusunda kesin konuşmayanların görüşü, bu görüş alimlerin çoğunun görüşüdür. Görüşler içinde makbul ve muteber olan da budur. İşte ehl-i sünnetin görüşü budur. Cenab-ı Hak dilerse affeder, dilerse ne yapar? Cezasını verir. Artık kulun tövbe etmesi, Allah'ın affetmesi. Yoksa mürciye gibi, mutezile gibi, hariciler gibi konuşmak, İslam'ın ehl-i sünnet anlayışına uymuyor. Mürciye mezhebinin söylediği gibi, iyi amellerimiz kabul edilir, kötü amellerimiz de affedilir diyemeyiz. İmam-ı Azam böyle diyor. Şöyle deriz, burada mürciyeyi yine reddediyor İmam-ı Azam. Biz şöyle deriz, bir kimse amelinin fasit olmasına sebep olan kusurlardan ve batıl olmasına yol açan hususlardan uzak ve salim olarak bütün şartlarına riayet ederek bir amel işler de sonra bunu mürted yani dinden çıkmak, olmak veya kafir olmak gibi bir hal ile iptal ederek geçersiz hale getirmezse, ahirete göçene kadar da bu halini devam ettirirse, şüphesiz Allah o kulun amelini zayi etmez. Çünkü mürted olmamış, imanını korumuş, ameli salihlerine devam etmiş. Allah bunların diyor, bu kulun amelini zayi etmez, kabul eder ve karşılığında da sevap verir. Bunlar Allah'ın vaatlerinde mevcuttur. İmam-ı Azam burada da şanlı Kur'an'a dayalı gerçek bir iman esasını da ifade etmişlerdir. Büyük günah işleyenin ibadetleri boşa gitmeyeceğinden sevapları batıl olmaz. Ehli sünnetin itikadı böyledir. Fakat dinden çıkanın durumu böyle değildir. Eğer imanına zarar verecek, mürted olacak bir hale gelirse ve böyle de ölürse bu adam cennete giremez. Çünkü günahkarlık ayrı şey, imansızlık ayrı şeydir. İnsanların günahı olur. Yalnız küfür, şirk, nifak, inkar, mürtetlik gibi imanı yok eden tehlikeler olmayacak. İman kişiyle ebediyül ebed, iman kişide var olacak. İman 100 seneliğine, 1000 seneliğine iman olmaz. Ebediyül ebed kişinin imanı var olacak. Bu da kalbin tasdiki, dilin ikrarı.
hiçbir zaman şüphe gelmeyecek. Fıkıh-ı Ekber İmam-ı Azam, imanın nasıl iman olacağını, imana zarar veren bütün tehlikeleri Fıkıh-ı Ekber'de ve diğer eserlerinde işaret etmiştir. Kıymetli izleyenler, kim imanı tanımayıp kafir olursa, herhalde bütün yaptığı boşa gitmiştir. Ve o ahirette en çok ziyana uğrayanlardandır. İşte bu Maide suresi ayet 5. ayeti kerimedir. Ve men yekfur bil imani fekad habita ameluhu ve huve fil ahireti minel hasirin buyurulmuştur. Şartlarına riayet ederek amel etmek, farzlarına riayetle niyet ve ihlasla yapılan ameldir. Onun sevabını giderici, ayıplar ise kendini beğenerek, riya ve süm'a ile yapılan ameldir. Kıymetli efendiler, şimdi riya ve süm'a ile yapılan ameldir. Bir insan riyakarlık ederek, kendini beğenerek, süm'a ile amel yapıyorsa, yani hem oynuyor, hem dönüyor, hem çalgı çalıyor, hem de ibadet ettiğine inanıyorsa, işte bunlar diyor, iyi amellerin mükafatını ne yapar? Bunlar kişinin amelini mahveder. Şimdi gerçek amellerin mükafatını ise Allah verir. Bu mükafatı ve kuluna ameli salihlerin mükafatını vermek Allah üzerine bir borç değil, onun fazlından ve lütfu kereminden dolayıdır. Cenab-ı Hak yine buyurur: "Ve'adallahu'l mü'minine ve'l mü'minati cennetin tecri min tahtiha'l enhar." İlahillâye. Allah mümin erkeklere de, mümin kadınlara da kendileri içinde ebedi kalıcı olmak üzere altından ırmaklar akan adin cennetlerini ve çok güzel meskenleri vaat etti. Bak, vaadallahu'l mü'minine ve'l mü'minat bu buyuruldu. Tevbe suresinin 72. ayeti kerimesidir bu da. Mümin olacaksın. İmanın ebediyül ebed sende, kalbinde var olacak. İmana zarar verecek hiçbir davranışın olmayacak. Söz ve yanlış inanç, yani şirk, küfür, inkar, nifak, yine riya, kendini beğenme, süm'a gibi şeyler olmamalıdır. Bunlar hem imana hem amellere zarar vermektedir. Yine Cenab-ı Hak başka bir ayeti kerimede "Zalike fazlullah yu'tihi men yeşâ." İşte bu Allah'ın fazlı keremidir ki onu kime dilerse verir. Vallahu la yuhliful mi'at. Şüphesiz Allah sözünden caymaz. Kıymetliler, yine İmam-ı Azam bakın ne diyor? Şirk ve küfrün dışında
diğer günahlardan herhangi birini işleyen kimse ahirete göçene kadar tevbe etmezse bu kimsenin durumu Allah Teala'nın iradesine bağlıdır. Dilerse ona cehennemde azap eder. Dilerse de affederek azap etmez. Bu da Allah'ın bileceği bir iştir diyor İmam-ı Azam. Yine ayeti kerimelere istinad ederek bakın bunları iman esaslarını ortaya koyuyor. Şirk ve küfür dışında bakın şirk nedir, küfür nedir, Müslümanlar bunları bilecekler. Geçmiş derslerimizin tamamında Kur'an-ı Kerim'den ve Kur'an-ı Kerim'in tamamından size keşif notları, irşat notları adı altında Kur'an-ı Kerim'in tümünün size özünü verdik. Ve daha nice keşif notları verdik ve vermeye devam ediyoruz. Derslerimizi hayat veren nurun keşif notlarını, irşat notlarını, Kur'an, sünnet, icma ümmet, kıyası fukaha olarak bu gerçek hak delillere dayalı bu derslerimizi dinleyenler en büyük dünyanın okulundan mezun olmuş olurlar. İyi dinlemek, iyi anlamak, kalbe yerleştirmek. Dinleyip geçmeyin. Tekrar tekrar dinleyin. Konu iyice kalbinize yerleşsin. Kıymetli efendiler, şirk ve küfür dışında büyük veya küçük günah işlediği halde buna tövbe etmeden ölen kimse eğer ahirette azap görürse bu durum Allah'ın adaletinin eseridir. Cehennem azabından çıkarılırsa bu da Allah'ın lütfunun eseridir. Buraları iyi canla. Günah sahibinin cehennem azabından af ile veya bir şefaatçinin şefaati ile çıkması, iman sahibinin cehennemde ebedi kalamayacağına, imanın varlığının buna mani olduğuna delildir. İmanla dünyadan göçen günahkarlar bir vesileyle Cenab-ı Hak dilerse onları ya cehenneme hiç girdirmez veya cehennemden çıkarır. Herhangi bir amelde eğer riya bulunursa dikkat et. Riyayı insanlar bilmesi lazım. O riya amelin sevabını iptal eder. Ucup da böyledir. Amelin sevabını giderir, yok eder. Riya başkalarının görmesi için gösteriş olarak yapılan ibadetler riya karışan ibadetlerdir ki ucup da kendini beğenmektir. Şimdi bunlar birer birer tehlikedir. Amellerin sevaplarını yok eder. Yine Yüce Rabbimiz Estaizu billah Ya eyyühellezine amenu La tubtilu sadakatukum bil menni vel eza kellezi yunfiku malehu ri'aen nas buyurulmuştur. Ey iman edenler! Hayır hasenatınızı, sadakalarınızı, malını insanlara gösteriş için harcayan,
Allah'a ve ahiret gününe inanmayan bir kimse gibi başa kalkmak ve incitmek suretiyle heder etmeyin. Çünkü onun hali üzerinde bir toprak bulunup da kendine şiddetli bir yağmur isabet eden, bu suretle o kendisini kas katı bir taş halinde bırakmış olan kaypak bir kayanın hali gibidir. Onlar dünyada işledikleri hiçbir şeyden sevap kazanmaya muktedir olmazlar. Allah kafirler güruhuna hidayet vermez, hidayet etmez. Bakara suresi 264. ayeti kerimedir bu. Sevgili Peygamberimizden şöyle rivayet olunmuştur. La yakbelullahu Teala amelen fihi miktade zerratin miner riya. Allah muhafaza buyursun. İçinde zerre kadar riya bulunan bir ameli Allah Teala kabul etmez buyurdu Peygamberimiz. Evet sevgili efendiler, bu hadisi şerifin kaynağını da araştırıldığı zaman bulunur, çünkü bu hadis ayete dayalı bir hadistir. Çünkü kökeninde ayet bulunduğu zaman o hadis kuvvet kazanır. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh, riya amelin ecrini iptal eder dediği halde ameli mahveder dememiştir. Böylece ecrin ve sevabın şanına önem verilmiştir. Amelden beklenen asıl gaye ve asıl istek ecir ve sevaptır. Ecir ve sevap batıl olursa amelin de değeri kalmaz. Ey Müslüman! Gece gündüz Allah'a yalvar. Amelinde riya olmasın, ucup olmasın, süm'a gibi şeyler karışmasın. İhlas ile yalnız ve yalnız sırf Allah için ibadet et. Allah'ın görmesini iste, başkalarının görmesi, görmemesi önemli değil. Bilmesi, bilmemesi de önemli değil. Allahu Teala'nın razı olacağı ameli işlemeye gayret et. O zaman amellerin kat kat fazileti artırılır. Amellerin ecir ve sevabını gidermede ucup da riya gibidir denilmiştir. Ucup Allah'ın mekrinden emin olmak, imanın zevalinden korkmamak, amelinin boşa gitmeyeceğini sanmaktır. Kişi hiçbir zaman bunlardan emin olamaz. Ümit kesemediği gibi emin de olamaz. Dikkat et, ucup, tekrar ediyorum, kendini beğenmenin yanında bakın, Allah'ın mekrinden emin olmak. Allah'ın mekrinden emin olunur mu? Daima biz Allah'tan korkarız. Günahlarımız var. Aczimiz, cehlimiz, gafletimiz var. En doğru yaptıklarımız bile aciz olarak yapıyoruz. Aczini, cehlini, gafletini bilen insan hiç ucup sahibi olabilir mi? Allah'ın mekrinden emin olabilir mi? İmanın zevalinden korkmamak hiç bu mümkün mü? Allah'ın yardımı, lütfu, keremiyle imanımız ebedi olacaktır. Bu Allah'ın hidayetine,
tevfikine, onun lütfu keremi fazlına, onun bize yardımına bağlıdır bunlar. Amellerinin boşa gitmeyeceğini sanmak, öyle bir hata edersin ki ameller boşa gider. Onun için Müslüman ucup sahibi de olmayacak. Her an Allah'tan korkacak, başarının tümü Allah'a ait olarak bilecek. Allah'tan ebediyülebed korkacak ve ümidini de ebedi kesmeyecek. Sevgili efendiler, ibadeti sayesinde kendini beğenmişlik ederek Allah'ın azabından emin olmak küfürdür. Bakın, ucup kişiyi neticede küfre götürüyor. Buraya dikkat et. İbadeti sayesinde kendini beğenmişlik ederek Allah'ın azabından emin olmak küfürdür. Hiç kimse Allah'ın azabından emin olamaz, ümit de kesemez. Mucize ve keramet. Kıymetli efendiler, imanla ilgili esasları İmam-ı Azam Fıkh-ı Ekber'ine almıştır. Şimdi mucizeler peygamberler için sabittir. Velilere mahsus kerametler de haktır. Şimdi kimisi mucizeyi, kimi kerameti inkar ediyor. Bunlar inkar edilmesi mümkün olmayan gerçeklerdir. İmam-ı Azam ne diyor? Mucizeler peygamberler için sabittir. Velilere mahsus kerametlerde haktır. Peygamberlerden sadır olan ölüleri diriltmek, parmaklardan su akıtmak, ateşin yakmaması gibi olağanüstü hallere ayetler ve mucizeler denir. Allah Teala bu olağanüstü hallerin onlardan meydana gelmesini kendilerinin peygamberliklerine ve doğruluklarına delil olmasını dilemiştir. Peygamberlerin şahsında mucizeler Allah'ın dilemesiyle olur. Allah'ın izniyle olur. Velilerden zuhur eden olağanüstü hallere de keramet denir. Bu hallerin meydana gelişi Allahu Teala'nın veli kuluna bir ikram ve izazıdır. Veli kullarına da Allah ikramda bulunuyor. Onları ne yapıyor? Onları onurize ediyor. Onları aziz kılıyor, izzetlerini artırıyor. Kıymetli efendiler, veli, lügatta yakın olan demektir. Kul ve ibadet ve taatının çokluğuyla, ihlasıyla Allah'a yakın olursa, Allah Teala da rahmet, fazıl ve ihsanıyla o kuluna yaklaşır. Bak Allah nasıl yaklaşıyor? Rahmetiyle, fazlı keremiyle, lütfu ihsanıyla o kuluna yaklaşıyor. Yüce Allah, keyfiyetsiz olarak, zamandan, mekandan münezzeh olarak bir defa dilediğine rahmetini yaklaştırıyor, rahmetiyle yaklaşıyor, dilediğine de azabıyla kuşatıyor. Veli kullarına rahmetiyle, fazlı ihsanıyla kuluna yaklaşıyor. Haberlerde, hadislerde
rivayet edildiği üzere İblis, Firavun ve Deccal gibi Allah'ın düşmanlarına ait olup da onların şimdiye kadar vuku'a gelmiş ve gelecek olan olağanüstü hal ve hareketlerine ne mucizeler ne de kerametler adını veremeyiz. Bu hallere ancak hacetlerini yerine getirme diye isimlendiririz. Yani istitraçtır bunlar. Zira Cenab-ı Hak düşmanlarının hacetlerini sırf istitraç mahiyetinde nimetlerini artırarak cezaya çarptırmak için, dikkat et buraya, cezaya çarptırmak için yerine getirir de onlar bununla aldanırlar. Firavun'a imkanlar verdi. Ne oldu? Helakını hazırladı. İblise imkanlar verdi. Ne oldu? İblis şerrin önderi, cehennemin en dibinde ayrı bir yeri var. Oraya doğru bak istitraç derekeyle aşağı gidiyor. Şimdi İblis ve Firavun gibi kötü yolda yükselen insanların yükselişi en aşağılara atmak içindir. Sakın bunları birbirine karıştırmayınız. Onlara o nimetler verilir, onlar onunla aldanır, şımardıkça şımarır, azdıkça azarlar. Ve onların helakini, kendi kendilerine helaklerini hazırlarlar. Sonuçta hepsi bir helak olmuştur ve helak olacaklardır. İsyanlarını artırırlar. Bütün bunlar caiz ve mümkündür. Hayat imtihan dünyasıdır. İnsanlar neyi isterlerse Cenab-ı Hak o yolda insanların isteklerini, özgürlüklerini, hürriyetlerini kısmıyor. Herkesi ayrı ayrı da imtihan ediyor. Ve günahların, isyanların karşılığında da herkese bir helak sebepleri yaratıyor. Güzel amellerin karşılığında da insanlara dereceler, lütuflar, keremlerde bulunuyor ve dereceler veriyor. Herkesin günahının karşılığında, kazanımlarının karşılığında mutlaka onun kazanımın karşılığı veriliyor. Firavunlar, iblis gibiler, tağutlar, bunlar da kendi helaklerini hazırlıyorlar. Onların mevkileri, makamları, ellerindeki büyük imkanları, onların aldanması ve helak olması ile neticelenecektir ve neticelenmiştir. Şöyle bir bak, Nemrut dünyanın en güçlü devletini kurmuştu. Helak oldu. Şöyle bir bak, Şeddatlar, Firavunlar, nice kavimler maddeten ilerlemişlerdi ama hepsi helak oldu. Onun için mucizeyi, kerameti, istidracı, bunları birbirine karıştırmamalıdır. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh bunları da çok güzel anlamış, dünyaya anlatmaktadır. Mucizeler davalarının ispatı için bir delil olarak peygamberlere verildiğinden, kerametler ise velilere Allahu Teala'nın bir ikram ve ihsanı olduğundan, Allah'ın düşmanlarının elinde zuhur eden
olağanüstü haller bunlardan farklıdır. Onların ihtiyaçlarının yerine getirilmesi akla uzak değildir. İmam-ı Azam bunu beyan ettikten sonra istitracın sonunda cezanın varlığını ve böylece sahiplerinin aldandıklarını, küfür ve tuğyanlarının ziyadeleşmesi ile de cezaya müstahak olduklarını ifade etmişlerdir. Bu hususta Cenab-ı Hak buyuruyor ki: Estaizu billah وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ اَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا اِسْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُه۪ينٌ Sadakallahül azim. O küfredenler kendilerine zaman ve meydan vermemizi kendileri için zinhar hayırlı sanmasınlar. Onlara fırsat verişimiz ancak günahlarını artırmaları içindir. Onlara hor ve hakir edici bir azap vardır. İşte insanoğlu neyi kazanmak istiyorsa ona Cenab-ı Hak ne yapıyor? Karşılığını, kazancının karşılığını veriyor. Küfür yolda kazananlara da istitraç veriyor. Küfürde ilerliyor, şirkte, zulümde ilerliyor, istitraç veriyor, sonunda helak ediliyor. Hepsi de. Ayetlerimizi yalan sayanları biz bilemeyecekleri noktalardan derece derece, yavaş yavaş helake yaklaştırırız. Bakın bu ayeti kerimede Araf suresi 182. Cenab-ı Hak ne diyor? وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ min haysu la ya'lemun buyurdular. İşte istitraç. Nedir? Derece derece, dereke dereke, yavaş yavaş helake yaklaştırırız diyor. Nicelerini mevki makam helak etmek için veriliyor. Mal mülk helak etmesi için veriliyor. O istitraçları kendinin haklı, o ben iyi insanım da bana bunlar verildi zannediyor, aldanıyor. Allah yolunda olmadıkça, yanlış yollarda, şer yollarda insanların eline geçen bütün imkanlar onların helak sebebidir. Kahrolur giderler sonuçta. İnsanlık alemi bunları iyi anlamalıdır. Efendiler, Allah Teala'nın isyana devam eden kişiye istediği nimetleri verdiğini gördüğün zaman bil ki bu istitraçtır. Yani onu tedricen azaba ve helake yaklaştırır. İşte sevgili Peygamberimiz de bu ayeti kerimelere, bu hadisi şerifle açıklık getirmiştir. Suyuti, Feyzül Kadir gibi kıymetli kaynaklarımızda bulunmaktadır. Allah Teala mahlukatı yaratmadan önce de yaratıcı idi Cenab-ı Hak. Onlara rızık vermeden önce de rızık verici idi. İşte İmam-ı Azam'ın Yüce Allah'ın isim ve sıfatlarını
çok güzel anladığını burada bize Yüce Allah'ın mahlukatı yaratmadan önce de yaratıcı olduğunu, onlara rızık vermeden önce de rızık verici, Razzak olduğunu bize güzelce anlatıyor. Bu konuda da yine İmam-ı Azam diğerlerine ders veriyor. Bu konuda da niceleri yanılmıştır. Ki dünyaya doğru bilgi vermeye 14 asırdan beri İmam-ı Azam'ın ilmi parlamaya devam etmektedir. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh ve aleyhi mecmain bu cümleyi tekrar ederek tekit yapmaktadır. Şöyle demektedir. Allah Celle Celaluhu varlıklar var olmadan evvel de yaratıcı idi. Beslenenler beslenmeden evvel de rızık verici idi. Takdir ettikleri var olmadan önce de kadir idi. Kahredilenlerin varlığından evvel de kahredici idi. Rahmetine erenler olmadan evvel de merhamet sahibi idi. İbadet edenler yaratılmadan önce de mabut, istek sahiplerinin dileklerini yerine getirmeden önce de duaları kabul ediciydi. Yerin ve göğün yaratılmasından önce de gani idi. Memleket ve mülklerin varlığından önce de malik idi. Bütün yaratılanlar fani olduktan sonra ise Yüce Allah bakidir, bakidir. Evet kıymetliler, Yüce Allah rahmetine erenler olmadan evvel de rahmet ediciydi. Rahmetine erenler olmadan evvel de merhamet sahibi idi. Onun için Yüce Allah'ı iyi tanımadan, onun isim ve sıfatlarını iyi anlamadan, Kur'an-ı Kerim'in bize verdiği hak bilgileri de iyi kavramadan, işte gerçek imana kavuşmak yanlış bilgiyle mümkün değildir. Doğru ilim, doğru bilgi, doğru iman. Fıkh-ı Ekber'in önemi de buradadır. İmam-ı Azam'ın iman esasları konusunda dünyaya ders veriyor, ışık tutuyor. Dünyanın imanı makbul iman olması için asli delilleri doğru anlamış olması gerekiyor. İslam'ın amentüsüdür fıkh-ı ekber. Ey kıymetli dostum, İslam'ın amentüsüdür fıkh-ı ekber. Bunu da icanla. Yüce Allah'ın görülmesi konusunda Allah Teala ahirette görülecektir. Müminler cennette Allah Teala'yı Celle Celaluhu aralarında bir mesafe olmaksızın bir şeye benzemeyerek, hiç benzeri yok, keyfiyeti bilinmeyerek, nasıl ve niceliğini kimse bilemez Allah'tan başka, başlarının gözleriyle göreceklerdir. Cenab-ı Hak artık kendini göstereceği zaman o kullarına nasıl göz veriyor, baş gözü nasıl bir göz, nasıl bir artık o cemale mazhar olan bir kul
haline getiriliyor ki ve insanlar Rabbisini görecektir. Ahirette diyor, dünyada da kalp gözüyle Allah dilediği kullarına, dilediği lütfunda bulunmuştur. Onu yine Rab bilir. Orada da nasıl kuluna görünür onu kendi bilir. Buranın keyfiyeti de Rabbimize aittir. Çünkü aşık ile maşuk arasına girilmez, bu nasırdır. Dünyada kalp gözü, öbür alemde baş gözüyle Cenab-ı Hakk'ı görmek, Kur'an-ı Kerim'in zahirinden bunlar anlaşılmaktadır. Başlarının gözleriyle göreceklerdir ahirette diyor. İşte İmam-ı Azam. Kıymetli efendiler, cennet ehli cennete girdiği zaman sevgili Peygamberimiz bak ne diyor? Aleyhissalatü vesselam. Cennet ehli cennete girdiği zaman Cenab-ı Hak daha bir şey istiyor musunuz ki vereyim, artırayım buyuracaktır. Onlar da yüzlerimizi artıp bizi cennete koymadın mı? Bizi ateşten kurtarmadın mı? Cevabını verecekler. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam derhal diyor perde kaldırılacak. Artık onlara Rablarına bakmaktan daha sevimli bir şey olmayacaktır. Allah'ın cemaline mazhar olacaklar buyurdu ve iyi iş ve güzel amel yapanlara, ihsan mertebesine erenlere bir de ziyade vardır. Onların yüzlerine ne bir toz bulaşır ne de bir horluk kaplar. Onlar cennetin yaranıdırlar, cennetlik kişilerdir. Kendileri de o cennette ebedi kalıcıdırlar. Mealindeki ayeti kerimeyi sevgili Peygamberimiz okudu. Hem ayeti okudu hem de bu hadisi şerifle izahını, açıklamasını yaptı. Allah Teala keyfiyetsiz ve teşbihsiz görülecektir. Nasıl ve niceliğini kimse bilmez. Hiçbir şeye de benzemez, teşbih de edilmez. Görülecektir. Kaydıyla mücessime ve müşebbihe fırkalarının görüşlerinin aksi ifade edilmiştir. Mücessime ve müşebbihe de burada ret olunmuştur. Onlar da ehli sünnetin dışındaki mezheplerdir. Mesafe uzaklık demektir. Burada mesafe kelimesi yön ve mekan manalarına kullanılmıştır. Allah Teala'nın ahirette gözle bizatihi görülmesi haktır, malumdur. Akıl ile değil, Nas ayeti kerime ile sabittir. Tavsif bakımından da müteşabihattandır. Yani bu ayetler müteşabih ayetlerdir. Manasını ancak Cenab-ı Hak kendi bilir. Kıymetli efendiler, Usulü Fıkıh adlı eserde bakın kıymetli alimimiz ne diyor? Allah Teala'nın ahirette gözle görülmesi müteşabihe apaçık bir misaldir. Bu Kur'an-ı Kerim'in nassı ile sabittir. Cenab-ı Hak buyuruyor ki vücuhun yevmeizin nadiratun ila rabbiha nazıra.
yüzler vardır ki o gün güzelliğiyle parıldar. O yüzle Rablarına bakarlar. Parıl parıl parlayan yüzler vardır. Rabbisine bakan gözler vardır. O kemal sıfatı ile mevcuttur. Cenab-ı Hakk'ın görülmesi, kemal sıfatının mümine ikramıdır. Fakat yön tespiti mümkün değildir. Allah yönlerden, cihetlerden, mekanlardan, zamanlardan münezzehtir. İşte yön ve mekan tespiti mümkün olmadığından tavsifi müteşabihtir. Burada müteşabihi kabul etmek hakiki itikat sahipleri için gereklidir. Müteşabih ayetlerin aslı vardır. Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. Manası ise meçhuldür, ancak Cenab-ı Hak bilir. Müteşabih, kendisinden murat olunan mananın ümmet tarafından kesin olarak bilinemeyen şeylerdir. Muhkemin zıttıdır. Müteşabih iki kısımdır. Birincisi kendisinden lügat bakımından hiçbir şey anlaşılamayan lafızlardır. Bazı surelerin başlarında bulunan harfler gibi ki mesela elif, lam, mim, ta, sin, mim, ha, mim, kaf, ha, ya, ayn, sin, kaf gibi bu harfleri müteşabih ayettirler. Manasını ancak Cenab-ı Hak bilir. İkincisi de lügat manasını iradeye, aklın müsait olmadığı bazı tedbirlerdir. Ayet-i kerimede geçen yedullah lafzı gibi Selefi salihin bu gibi müteşabihleri tevilden kaçınmışlardır. Burada bahis konusu olan müteşabih olan husus ikinci kısmı teşkil etmektedir. Hukuku İslamiye kamusunda da bunlara hakkında bilgi verilmiştir. İşte kıymetli ve muhterem efendiler, gerçekleri İmam-ı Azam dile getirmeye devam ediyor. İman, ikrar ve tasdiktir. İman dil ile ikrar, kalp ile tasdikten ibarettir. İman lügatta tasdik demektir ki bu da haber verenin haberini kalb ile kabul etmektir. Şeriatta iman lisan ile ikrar, kalb ile tasdik demektir. Tasdik etmektir. İkrar ve tasdik gereken de şudur: Allah Teala birdir. Şeriki yoktur. Zati ve fiili sıfatları vardır. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın Resulü ve Nebisidir. Onu kitap ve şeriatla göndermiştir. Ona indirilen kitaba ve şeriatın tamamına inandım, tasdik eyledim, ikrar eyledim diye kesin inanmaktır. Tek başına dil ile söylemek iman için kafi değildir. Eğer tek başına dil ile ifade iman için kafi gelmiş olsaydı, münafıkların da mümin olmaları lazım gelirdi. Tek başına marifet de yeterli değildir. Allah'ın varlığını bilmek eğer iman için kafi olsaydı, bu takdirde de ehli kitabın, Hristiyan ve Yahudilerin de
mümin sayılmaları gerekirdi. Allah Teala münafıklar hakkında ne diyor? Münafıklar sana geldiği zaman şehadet ederiz ki sen muhakkak Allah'ın peygamberisin dediler. Şimdi Allah Celle Celaluhu de bilir ki sen elbette ve elbette onun peygamberisin. Allah Celle Celaluhu o münafıkların hiç şüphesiz yalancılar olduğunu da biliyor. Peygamberin yüzüne münafıklar sen hak peygambersin diyorlar. Ama iç dünyalarında tasdik yok, içlerinden inkar ediyorlar. Allah Teala bunu açığa vuruyor. Kalpte tasdik olmadıkça imanın olmadığını, münafıkların yalan söylediğini söylüyor Cenab-ı Hak. Bakın ehli kitap hakkında da اَلَّذ۪ينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَائَهُمْ وَاِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ Sadakallahul azim. Bakara suresinin 146. ayeti kerimesinde Allah Hristiyan ve Yahudiler ehli kitap hakkında bakın ne diyor? Kendilerine kitap verdiklerimiz onu, o peygamberi yani Hazreti Muhammed'i öz oğulları gibi tanırlar. Nerede? İncil ve Tevrat'ta tanırlar. Öyleyken içlerinden bir grup kendileri bilip durdukları halde yine mutlaka hakkı gizlerler, tasdik etmezler. Bakın biliyor ama tasdik etmiyor. Gizliyor, tasdik etmiyor. İkrar da etmiyor. Bakın ehli kitap bile hem tasdikten hem ikrardan uzak duruyor. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti olmak isteyen bir kişi diliyle La ilahe illallah Muhammedur Resulullah der ve bunun manasını da kalbiyle tasdik ederse işte bu kimse mümindir. Hatta haramları ve farzları bilmese de mümindir. Çünkü böyle iman eder, Müslüman olur, onları da öğrenmeye başlar. Haramları öğrenir, farzları öğrenmeye başlar. Daha sonra bu kimseye bir günde sana 5 vakit namaz kılmak farzdır denildiğinde o namazın farziyetini kabul ve tasdik ederse iman üzere sabittir. Eğer namazın farziyetini inkar ederse, kabul etmezse kafir olur. Diğer farzlar ile kesin delillerden kitap, sünnet ve icma ile haramlığı sabit olan emirlerin durumu da aynen namaz gibidir. Evet kıymetliler, İman zayıflık, güçlülük kabul eder ama eksilme ve artma kabul etmez. Çünkü İslam neyse odur. İnanılması lazım gelen yüce değerler odur. Kur'an-ı Kerim'i azaltıp çoğaltamazsın. Hz. Muhammed'e inzal edilen yüce din neyse odur. Gök ve yer ehlinin imanları, inanılması lazım gelen şeyler bakımından ziyade ve noksanlık arz etmez. Yalnız yakin ve tasdik
bakımından ziyade ve noksanlık arz eder. İnanışın kuvveti veya zayıf olması bu bakımdan fark eder ama fakat inanılması lazım gelen ne kadar yüce değerler, ilahi hükümler varsa bu bakımdan ziyadelik ve eksilme kabul etmez. Tekrar ediyorum, gök ve yer ehlinin imanları, inanılması lazım gelen şeyler bakımından ziyade ve noksanlık arz etmez. Yalnız yakin ve tasdik bakımından ziyade ve noksanlık arz eder. Yani inanışın kuvvetli veya zayıf olması bakımından ne yapar? Ziyade veya noksanlık arz eder. Meleklerin imanı ile insanların, cinlerin imanı, inanılması lazım gelenler bakımından dünyada da ahirette de aynıdır. Allah'a ve ondan gelenlere, Resulullah'a ve ondan gelenlere iman ettim diyen kimse, inanılması lazım gelen esasların tümüne inanmıştır. Bazısına inanıp, bazısına inanmayan kimse ise mümin değildir. Mesela Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine inandığını söylediği halde ahirete inanmasa o kimse kafirdir. Yalnız peygamberlere inansa da diğerlerine inanmasa yine kafirdir. İnanılması lazım gelen şeylerin bazısını inkar etmekle tümünü inkar etmek arasında hiçbir fark yoktur. İnanılması lazım gelen şeyler bir bütündür. İşte kıymetliler, peygamberlerin bile bir kısmını alıp kabul edip bir kısmını kabul etmeyenlerin hakkında şanlı Kur'an ne yapıyor? Bir kısmına inanıp bir kısmına inanmayanlar, Allah'la peygamber arasını ayırmaya çalışanlar ve kendilerine göre ayrı bir yol tutanların tam kafir olduğunu söylüyor. Müminler iman ve tevhidde eşittirler. Amellerde birbirlerinden farklıdırlar. Bakın, müminler iman ve tevhidde eşittirler. Amellerde birbirinden farklıdırlar. Çünkü herkesin takvası ve bilgisi aynı değildir. İhlasları da birbirinin aynısı değildir. Onun için müminler iman esaslarına inanma ve Allah Teala'nın birliğine inanma, Cenab-ı Hakk'ı kemal sıfatları ile bilme ve noksan sıfatlardan tenzih etme hususunda eşittirler. Tabi bu imana sahip olanların tamamı eşittirler. İnandıklarına delil getirme, istidlal ve taklit hususunda eşit değildirler. Herkesin bilgisi bir değildir. Delilleri yeteri kadar herkes elde etmiş de olmayabilir. İman ettikleri şeyleri tafsilatlı olarak bilmek, anlamak ve araştırmak, dini ilimlere vakıf olmak ve bunun gibi hususlarda müsavi değildirler. Hiç kimsenin bilgisi birbirini tutmaz. Onun için her ne kadar inanılması lazım gelen ne kadar iman esasları varsa orada onlarda birdirler, eşittirler ama
bunlara karşı bilgileri, o delilleri ele geçirmeleri bakımından eşit değildirler. Ameller zahiri taat ve iyilikler bakımından insanlar birbirlerine nazaran ileride ve geride olabilirler. Burayı bir daha söyleyeyim. Ameller zahiri taat ve iyilikler bakımından insanlar birbirlerine nazaran ileride ve geride olabilirler. Bu da bize gösterir ki amel imandan bir parça, cüz değildir. Çünkü amel artar ve eksilir. Bazı insanlar 5 vakit namazı kılarlar. Bazıları ise inandıkları halde tembelliklerinden kılmazlar. Bazıları Ramazan-ı Şerif orucunun tamamını tutarlar. Bazıları da inandıkları halde tutmayanlar olur. Namaz kılanların kıldıkları kadarı, oruç tutanların tuttukları kadarı sahihtir. Yarısını kılmadı ve yarısını tutmadı diye yaptıkları boşa gitmez. İmanları varsa tabii. Farz ve nafile ibadetleri sen bu duruma göre kıyasla. Diğerlerini de buna göre kıyasla. Durum aynıdır. İman hususu amel gibi değildir. Çünkü iman edilecek şeylerin bir kısmına iman edip de bir kısmına inanmamak sağlam iman olmaz, batıl olur. Nasıl ki günün bir kısmında oruç tutup da bir kısmında oruç yemek oruç sayılmaz. İnanılması lazım olan ilahi emirlerin bir kısmına inanan, bir kısmına inanmayanın imanı iman değildir, batıldır. Evet, çok kıymetli ve muhterem efendiler. İslam, Allah Teala'nın emirlerine teslim olmak ve boyun eğmek demektir. İslam ne demektir derseniz, İmam-ı Azam Hazretleri buyurur ki, İslam, Allah Teala'nın emirlerine teslim olmak ve boyun eğmek demektir. Lügat bakımından iman ile İslam arasında fark vardır. Fakat imansız İslam olmaz. İslamsız da iman olmaz. İman ile İslam'ın münasebeti iç ile dış gibidir. Mesela et ile kemik misali. Evet kıymetliler, Cenab-ı Hak hakkıyla mümin, hakkıyla müslim olan bütün amelleri de ihlas ile yapılmış, salih amel sahibi olan kullar zümresine hepimizi ilhak eylesin.